Uyuyorsunuz, uyanıyorsunuz, hava bir anda 10 derece birden düşüyor. Yani şort tişört gezdiğiniz günün ertesi sabahı şöyle kalın şeyle üşümeye başlıyorsunuz. Bu Almanya'da çok normal arkadaşlar. Almanya'dayız biliyorsunuz ki. Birinci videomuz Duisburg'daydı. İkinci video Düsseldorf diye bir yere geçtik. Teyzeme ziyaret ettim ve Almanya'daki bir köy hayatını inceledik. Şimdi de üçüncü videomuzda Almanya'da, Almanya'nın en büyük şehri, başkenti, yaklaşık 3.8-4 milyona yakın bir nüfusu olan şehir Berlin'deyiz. Berlin Almanya'nın en ilginç, en farklı şehri. Yani bence hatta Avrupa'nın en ilginç şehirlerinden bir tanesi. İnsan çeşitliliği çok fazla ve herkes birbirinden çok farklı bir durumda. Şu an benim bu bulunduğum konum şehrin merkezlerinden birisi diyebiliriz. Alexanderplatz bölgesi burası. Yerel halkın deyimiyle Alex bölgesi. Bir buluşma noktası aslında burası. Şimdi tabii hava çok soğuduğu için böyle sokakta kimse yok ve hafta içi Perşembe bugün. Biz ama gezeceğiz. Berlin'de nereler gezilir? Hangi noktalara gidebiliriz Berlin'de? Neleri görmeliyiz? Göstermeye çalışacağım. Umarım yağmur yağmaz. Güzel bir video çekeriz. Ama tam videoya başlamadan önce sponsorum Aurasebilon Unique ile musluktan suyu güvenli içiyoruz arkadaşlar. Yorumu, beğeniyi de size zahmet eksik etmiyoruz. Berlin vlogu başlıyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aurasebilon Unique sunar. Brandenburg kapısına yürürken arkadaşlar bu devasa bir katedral sizi karşılayacak. Berlin Katedrali. Hemen bu aşağıda da böyle bakın vapur geçiyor. Ufak bir Venedik havası gibi düşünebiliriz. Hemen şu aşağıda da katedralin yanından böyle bir nehir var burada. Öyle vapurlar var işte. İnsanlar şu karşıdan sanırım binecek. 30 dakika falan gidiyor yani. 1 saat 30 dakika arası bir yolculuk yapıyorlar nehirde. Berlin'in etrafını geziyor. Yollar ya Almanya'nın her yerinde bir inşaat hali görebiliyorsunuz. Özellikle otoyollarda bir çalışma görebiliyorsunuz. Ama bu katedralden bahsetmek istiyorum. En azından dışından da olsa göstererek. Tam kalbinde Berlin. Alexanderplatz'tan biraz yürüdüğünüzde buraya çıkıyorsunuz. Katedralin bu tarafında çalışma yok. Ama diğer arka yüzünde ve şu sağ yüzünde bir çalışma var. Ya buraya 1,5 sene önce geldiğimde burada bir çalışma vardı. 2,5 önce geldiğimde bir çalışma vardı. Hala bir çalışma var. Bitmedi yani. Bitmiyor bir şekilde. Alexanderplatz'tan biraz yürüdüğünüzde katedrale çıkıyorsunuz zaten. Şansımıza rüzgara yakalandık ya. 1900'lerin başına kadar dayanıyormuş bu katedralin tarihi. Çok ihtişamlı duruyor gerçekten. Hem zarif duruyor hem ihtişamlı duruyor. Kubbesi, sütunları ya her detayı böyle baktığınızda dışarıdan ayrı güzel görünüyor. İçeri girişi ücretli. Hemen şu karşıdan bilet alabiliyorsunuz katedralde ama Almanya'da yani Avrupa'yı gezerken çok fazla kilise göreceksiniz ve her birine girmek istemeyeceksiniz doğal olarak. Dışarıdan da mükemmel görünüyor. İçine girmek isterseniz girersiniz. Çünkü kubbe gerçekten çok şık duruyor. Üstündeki heykeller de aynı o şekilde. Hemen onun sol tarafı da eski müze arkadaşlar. Şurası. Onun arkasındaki yapı da orada gene çok tatlı binalar var. Böyle çok güzel fotoğraf çekebileceğiniz alanlar var. Bu yoldan da böyle gideceğiz. Alexanderplatz'tan aşağı doğru indik. Dümdüz ineceğim. Şehrin simgelerinden Brandenburg kapısına doğru çıkacak. Bu yolun da sonu. Almanya'ya yaz gelmedi anlayacağınız. Yani henüz Almanya tam olarak ısınmadı. Çok güzeldi hava 4-5 gün ama şu önümüzdeki 2-3 gün soğuk görünüyor. Hatta yarın yağmur görünüyor şansıma. Ama güzel bir yağmur yağmadan Berlin'deki ilk günümüzü beraber geçirelim. Şehir böyle bir açık hava müzesi havası da var Berlin'in belirli noktalarında. Bisiklet süren de Berlin'de çok fazla görüyorum. Geliyor insanlar geçiyor. Bunlar kiralık tabii. Bunları kiralamışlar. Şu Lime yazanları. Bisikletle de ulaşımı sağlayanlar var. Berlin'e ilk defa gelecekler varsa gözleri hiç korkmasın. Ulaşım burada çok rahat. Çünkü bir sürü ulaşım seçeneği var. Ama eğer uzun kalacaksanız mutlaka 24 saatlik tren bileti alın. Yani sürekli dolaşacaksanız al sonra tekrar al yapmayın. 24 saatlik A, B, C bölgesini kapsayan trenler var. Makinelerde göreceksiniz tren istasyonlarında. Oradan bakarsınız. Berlin çünkü Türkiye'den çok ziyaret edilen bir yer. Zaten Berlin'de küçük Türkiye desek yalan olmaz. O yüzden Türkiye'den buraya gelen nüfus çok fazla. Gezmeye de dolaşmaya da. Biraz güneş çıkmaya başladı. Yürüye ben size etrafı göstereyim böyle Berlin'in sokaklarında.
Berlin'i ziyaret ettiniz. Berlin'e geldiniz. Brandenburg kapısını mutlaka ziyaret edeceksiniz. Şu an arkamda gördüğünüz bir taş yapı, üstünde bir heykel var. Ama sadece öyle bakmamak gerekiyor bu Brandenburg kapısına. Bir arkadaşımız keman çalıyor. O yüzden biraz oradan uzaklaşayım. Şöyle uzaktan ben size anlatayım. 1788 yılında yapılmış. Prusya kralı yaptırmış. Amacı da şehrin girişini süslemek arkadaşlar. Zaten baktığınızda da çok şık duruyor, güzel duruyor yani. Bu üstte de kapının üstüne 4 atlı bir heykel var. Ona Quadriga deniyor. Zafer tanrıçası sürüyor o atları orada, o arabayı, o heykelde. İlginç bir bilgi ama Napolyon Berlin'i işgal ettiğinde bu heykeli alıyor. Alırım götürürüm ben bunu diyor. Paris'e getiriyor. Tabi sonra Berlin halkı yıllar sonra tekrar geri almış ve onu yerine koymuş. O günden sonra bu heykel, yani bu Quadriga artık zaferin ve direnişin sembolü haline gelmiş. Ve tabi bir de karanlık günler var. Berlin Duvarı. Bunu anlatacağım size ilerleyen dakikalarda arkadaşlar. 1961'de Berlin Duvarı dikiliyor. Ve bu kapıda geçilmez hale geliyor. Ya düşünün işte, bir şehir, bir millet ikiye bölünüyor. Bu kapı tam ortada kalıyor. Ama kimse geçemiyor oradan. Yıllarca insanlar sadece uzaktan bakmak durumunda kalıyor bu bölgeye. 1989'da o duvarı yıkıyorlar arkadaşlar. İşte o zaman herkes gelip bu kapıya akın etmiş. O Berlin Duvarı'nın o yapısına da gideceğim, göstereceğim size, orada anlatacağım bir şeyler size. O yıkıldıktan sonra işte Berlin Duvarı, buraya akın ediyorlar, gözyaşlarıyla kutluyorlar, sarılıyorlar birbirlerine insanlar. O günden sonra bu kapı ana amacına tekrar geri dönüyor. Yani insanları birleştirmeye adanıyor. Brandenburg kapısına mutlaka geldiğinizde ziyaret edeceksiniz, göreceksiniz. Yine şu an biraz insanlar var burada. Hemen şurada bir arkadaşımız keman çalıyor, sanat yapıyor. Çok isterdim bir yeteneğim olsun bu konularda, böyle müzik, yani bir alet çalmak gerçi öğrenilebilecek bir şey ama vakit gerekiyor. Ya da sesim güzel olsun da böyle. Sesim güzel olsa mesela ben özgüvenli bir çocuğum, her yerde şarkı söyleyebilirdim. Ama ne ses var ne yetenek. Ya müzik konusunda, sanat konusunda çok yetenekli değilim ne yazık ki. İnsanların Berlin'de en uğrak fotoğraf çektirdikleri yerlerden birisi de burası. Şu araçlar Çin'e ait. Bayrak var, Çin bayrağı. Sorry. Önüne bak baba. Önüne bak, önüne. Şimdi bu tarihi yapıların altında bana en çok sorulardan birisi olan bir soruyu cevaplayalım. Yurt dışında internet kullanımını nasıl sağlıyorsun? Ben seyahatlerimde arkadaşlar SIM-IO kullanıyorum. SIM-IO nedir? 160'tan fazla ülkede internete bağlanabileceğimiz bir teknoloji. SIM-IO'da istersek bakiye yüklüyoruz, kullandığımız kadar ödüyoruz. İstersek de kendimize en uygun bir paketi seçip kullanmaya başlıyoruz. Hiç fiziksel sim kart aramıyoruz ya da faturam yüksek gelir mi diye düşünmüyoruz. SIM-IO'da OneSIM özelliği var. O OneSIM'i sadece bir kere kurduğumuzda gideceğimiz her ülkede tekrar kurulum yapmamıza gerek kalmıyor. SIM-IO bizi en iyi operatöre otomatik olarak bağlıyor zaten. Bakiyeniz mi kaldı diyelim yüklediğiniz bakiyeden? Yanmıyor o da. Bir sonraki seyahatinizde tekrar kalan bakiyenizi kullanabiliyorsunuz. Şu anda üstelik SIM-IO'da $10 yüklediğinizde $12 bir hediye kampanyası var. Bir de benim adıma tanımlanmış Uğur 2 kodumuz var. Uğur 2 kodunu hesabım üye bakiye kısmından girdiğinizde $2'lık bir hediyeden faydalanacaksınız. Seyahat ederken böyle güzel yapıların arasında rahat rahat gezebilmek için, sevdiklerinize her an ulaşabilmek için SIM-IO'yu mutlaka açıklamada bulunan link üzerinden indirin ve ilk seyahatinizde kullanmaya başlayın. Çok büyük kolaylık olduğunu göreceksiniz zaten. Brandenburg kapısından çıkın. Bir 50 metre yürüyün, sağa dönün. Hemen böyle az 200 metre yürüdüğünüzde Alman parlamento binasını göreceksiniz. Ya Berlin'e geldiyseniz ve böyle tarihi yapılara ilginiz varsa burayı da görmelisiniz. Tam sizlik bir yer olabilir. Şimdi böyle dışarıdan bakınca klasik bir yapı gibi duruyor ama içinde gerçekten çok şey yaşanmış. 1933'te bir yangın çıkıyor ve Hitler'in bu binayı ele geçirmesine o yangın bir bahane olmuş mesela. Sonra 2. Dünya Savaşı derken bina yıllarca kapalı kalıyor. Bu gördüğümüz güzel yapı kapalı kalıyor. Bu bina ülke için, insanlar için şeffaflık ve demokrasi sembolü haline gelmiş. Halk hatta bunu araştırma, tam emin değilim doğru mu değil mi, yukarıdan o cam kubbeden meclisi izleyebiliyormuş ya. Oradan, eğer bu doğruysa güzel bir hareket olmuş. Buradaki bu kubbenin üstüne çıkmak ücretsizmiş ama her zaman olmuyormuş oraya girmek. Onun için de rezervasyon yaptırmanız gerekiyormuş. Gelirseniz mutlaka siz de bakarsınız. Bir parlamento binası burası. Hemen kapıdan geçtiğinizde göreceksiniz zaten.
Güzel bir yapı. Burayı da görürsünüz. Kapıdan hemen 2 dakika yürüdüğünüzde karşınıza çıkacak. Almanya'da bu Duisburg'dan sonra da özellikle daha da iyi anladım ve insanlarla konuşa sohbet ede gerçekten çok göç almaya başlamış. Yani ekstra göçler artmaya başlamış. Bu hele Bulgaristan ve Romanya'da Schengen bölgesine girdiği için ondan sonra ekstra bir artış varmış. Hatta belli parklarda yatıyormuş insanlar, yani iş bulana kadar, ev bulana kadar gelip parklarda uyuyorlarmış. Çok kalabalıklaşmış Almanya, onu fark ettim ama yine de Almanya'nın belirli, benim Avrupa'da ilk geldiğim şehir Berlin'di. Berlin'i seviyorum o yüzden, güzel, yani Berlin benim için yeri ayrı. Ama çok fazla insan göreceksiniz Berlin'de, özellikle ana tren garlarının etraflarında. Yani nasıl söyleyeyim size, çok ilginç, yani ne madde kullanan insanlar mı diyeyim, adı alkol etkisindeki insanlar mı diyeyim bilmiyorum. 1001 çeşit insan göreceksiniz Berlin'de. Gece hayatının en ünlü olduğu yer burası. Avrupa'nın en çılgın geceleri Berlin'deymiş. Berlin için böyle ibareler var. Zaten araştırdığınızda göreceksiniz ve öyle o Berlin'deki o gece kulüplerine de herkese almıyorlarmış. Seçiyorlarmış, insan seçiyorlarmış ya, kılık kıyafetlerine göre. Ne kadar çılgınsın, içeri girersin tarzı gece kulüpleri. Bu ablamız yine çalmaya devam ediyor. Ben orada başka bir lokasyona doğru gideceğim metroyla. Ben şu an 11 euroya, sanırım 10.90'a 24 saatlik Berlin'de kullanabileceğim bir tren aldım. A ve B bölgelerini kapsıyor ama sadece. Ama hemen hemen gideceğim her noktaya sanırım bu elimdeki bilet gidiyor. O yüzden şanslıyım ama bilet aldığınızda, Berlin'e ilk defa geliyorsanız, sadece bu kağıtı böyle aldınız, hadi ben bineyim yapmayın. Bunları okutup tarih işaretletiyorsunuz. Tarih işaretletiyor, saati işaretleniyor. Yani bastığınız saat belli oluyor ki o saatten sonra 24 saat geçerli. Ya da bindiğinizde, ya o bu kağıtta sadece binerseniz işe yaramayacak. Mutlaka bastırın. O tarih ve saat damgası olsun. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Evet, Berlin'i seviyoruz. Çok pahalı ama oteller. Yani yaz dönemi geldiği için mi ekstra pahalandı bilmiyorum. Hosteller de var bu arada. Paylaşım odalarda da kalabilirsiniz. Ben henüz yer bulmadım. Belki de Berlin'de kalmayacağım bilmiyorum ama kalacağım yüksek ihtimalle. Onu yani bak, karar vermedim. Bakacağım ona. Belki bir sonraki videoda görürsünüz siz. Ya da bu videoda. Çok pahalanmış ya. Ya gecelik 10.000 lira, 12.000 lira otel mi olur arkadaş? Daha da çıkıyor bu tabi de. Yani en düşük o böyle tek kalmak isteseniz, hostel değil, 6.000 TL falan vereceksiniz ya şu an. Neden bilmiyorum. Mayıs ayındayız. Bitecek Mayıs böyle. Çok artmış ya fiyatlar burada şu an. Özel bir şey mi var? Ne, günlerden de Perşembe, hafta sonu da girişteyim ama biraz fiyatlar yüksek gerçekten. Berlin'e geldiğinizde yine mutlaka uğrayacağınız yerlerden birisi burası. Şu anda göstereceğim yer size. Checkpoint Charlie arkadaşlar. Her gelen turist de buraya mutlaka uğrar. Siz de geldiğinizde uğrar, bir fotoğraf çekinirsiniz. Yani Berlin tarihinin en çarpıcı noktalarından birisiymiş burası. Soğuk, ya bunun sebebi de Soğuk Savaş döneminde arkadaşlar Doğu ve Batı Berlin'i ayıran en ünlü sınır kapısı burası. Bak, insanlar şurada fotoğraf çekiniyor. Yazın gelirseniz falan burada curcuk oluyor. Şunların arkasına geçip fotoğraf çekiniyorlar. Burada Amerikan bayrağı, o zamanlar Amerikan askerleri duruyormuş burada. Yağmur geliyor. Yağmur gelmeden böyle gezmeye çalışıyorum. Ya bu checkpoint Berlin duvarı diyoruz ama ben size Berlin duvarını anlatayım mı? Kelimenin tam anlamıyla aslında o zamanlar ikiye bölünmüş şehir diyebiliriz Berlin Duvarı için. İnsanlar aynı sokakta yaşayıp birbirine el sallayamaz hale geliyor. Kardeş kardeşe, anne oğluna, sevgililer birbirine hasret kalıyor. Bu hikaye aslında bir duvarın değil, o duvarın ayırdığı hayatların hikayesi olacak. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya savaşı kaybettiğinde ülke 4 parçaya bölünüyor. Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar ve Sovyetler. Berlin de tıpkı Almanya gibi bu 4 güç arasında paylaştırılıyor. Ama şehir Berlin, Sovyetlerin kontrolündeki Doğu Almanya'nın tam ortasında kalıyor. Yani Batılıların elindeki Batı Berlin adeta komünist bir ülkenin içinde bir ada gibi oluyor. Yıllar geçtikçe Doğu ve Batı Almanya arasında büyük farklar oluşmaya başlıyor. Batı gelişiyor, ekonomik olarak güçleniyor. Doğu ise Sovyet etkisindeki sosyalist sistemle halkını kontrol etmeye çalışıyor. Ve insanlar da bu farkı görmeye başlıyor. Doğu Almanya'dan Batı'ya kaçmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle gençler daha özgür ve refah bir hayat hayaliyle Batı Berlin'e kaçıyorlar. Bu öyle bir hale geliyor ki 1949'dan 1961'e kadar yaklaşık 3 milyon kişi doğudan batıya geçiyor. Doğu Almanya için bu büyük bir kriz. Beyin göçü, iş gücü kaybı, itibar kaybı. Ve bu göçü durdurmak için tarihin belki de en sembolik yapılarından biri inşa ediliyor. İşte o
Berlin Duvarı. 13 Ağustos 1961 sabahı Berlin halkı uyandığında şehir bambaşka bir halde görünüyor. Askerler, tanklar, tel örgüler. Bir gecede sokaklar kapatılıyor, raylar kesiliyor, yollar bölünüyor. Kimi insanlar işe gitmek için evinden çıkıyor ama akşam evine dönemiyor. Kimi batıda kalan akrabalarını bir daha hiç göremiyor. İlk başta geçici gibi görünen bu önlem zamanla kalıcı hale geliyor. Beton bloklarla, dikenli tellerle, gözetleme kuleleriyle. Toplam 155 kilometrelik bu duvar sadece aslında Berlin değil, bir ideolojinin sınırlarını çiziyor. Ama insanlar her zaman bir yol bulmak istiyor. Duvarın altın tünelle kazanlar oluyor, sıcak hava balonuyla geçenler oluyor, su borusunun içinde saklanarak kaçanlar bile oluyor. Ama tabii herkes başaramıyor. Duvarı aşmak isteyen yüzlerce kişi vurularak öldürülüyor. Yıllar geçiyor, dünya değişiyor. Sovyetler güç kaybediyor. Doğu bloku ülkelerindeki halk ayaklanmalara başlıyor. Ve 9 Kasım 1989 gecesi beklenmedik bir şey oluyor. Doğu Almanya hükümeti halkın batıya geçmesine izin vereceğini açıklıyor. İnsanlar sokaklara dökülüyor, binlercesi kontrol noktalarına koşuyor. Askerler şaşkın, halk coşkulu ve o gece Berlin Duvarı kelimenin tam anlamıyla halkın elleriyle yıkılmaya başlıyor. Kazmalarla, çekişlerle, gözyaşlarıyla, kahkahalarla. Bugün Berlin sokaklarında yürürken o duvardan pek iz kalmamış gibi görünüyor olabilir ama aslında o duvar insanların hafızasında hala duruyor. Hiçbir duvar sonsuza kadar ayakta kalamaz. Çünkü insanlar her zaman bir yol bulur. Birbirine ulaşmanın, birleşmenin, özgür olmanın yolunu her zaman bulur. Şimdi arkadaşlar, yarın hava yağmurlu göründüğü için ben bugün gelmek ve bu videoya yerleştirmek istedim bu kısımları da. Kreuzberg'deyim. Berlin'deki küçük İstanbul, küçük Türkiye burası. Yani burada birçok Türk restoranı, Türk dükkanları, yani birçok insanların, Türklerin evleri burada yaşayanlar var. Hatta otobüse de 2-3 abi tanıdı beni, sohbet muhabbet ettik. Burada oturuyormuş, 78 senesinde gelmiş, kirada falan bayağı bir konuştuk. Berlin'e geldiğinizde de bir uğrayacak noktalarından birisi de burası olacak. Yani özellikle Türk geldiniz, çok uzun vakit geçirdiniz Avrupa'da, Türk mutfağını özlediniz. Burada hepsini bulabilirsiniz. Her şey var bu bölgede. Hatta size bir dönerci önereceğim şimdi. İşte bu Berlin'de bir dönerci var. Mustafa Gemüse diyor. O çok meşhur, tamam mı arkadaşlar, ama inanılmaz sıra oluyor. Curcuna oluyor. Ama hiç orada sıra beklemenize gerek yok. Gelip buraya bu hasır restoranda çok güzel bir döner yiyebilirsiniz. Ben çok beğenmiştim. Hatta bundan 2 ay önce geldiğimizde yemiştim. Bak, tavuk kavurmaya 12 euro diyor. Çoban kavurmaya 13,5 diyor. Ben yediğimde ayranla beraber 12 ya da 13 euro vermiştim hasır restoranda dönere. Çok da lezzetliydi, çok da güzeldi. Şurada yemiştim, şu tarafta. Mutlaka siz de gelirseniz bir döner yiyin. Yani bayılacaksınız. Hemen yanında da oradan sonra kalkıp şurada baklavacı var, Kılıçoğlu baklava yapın. Bir baklava yiyin. Bak, açlığım çok yok, dayanamadım. Dedim ben bir döner yiyeyim ya. Güzel bir döner yiyeyim. Bol sebzeli oluyor, tamam mı? Diyorsunuz ki ya etin içine sebze olur mu, yakışır mı diyorsunuz. Ya ben bu hasırda yediğimi çok beğendim. Ama mesela Düsseldorf'ta bir yerde yediğimi hiç beğenmemiştim. Burada yediğim çok başarılı, çok lezzetliydi. O yüzden tekrar yiyeceğim. Fiyatını da söyleyeceğim size arkadaşlar. Şurada menü var. Yani gerçi fiyatları yazmıyormuş ama dönerle ayran söyledim. Fiyatını söyleyeceğim. Yakışıyor ya, buradaki ete yakışıyor. Bir de burada porsiyon dolu dolu. Gerçekten dolduruyorlar porsiyonu. Güzel bir et yiyorum yani. Hasıra geldiğinde hep böyle memnun ayrılıyorum buradan. Sağ ol. Canını sağ ol. Teşekkür ederim. Bu kardeşim beni izliyormuş da sağ olsun, geçen gelmemde çok güzel ağırlamıştı. Şöyle bol porsiyonlu bir döner arkadaşlar. Ya bunu ama böyle, yani öyle bir şey ki dökülmemesi imkansız arkadaşlar. Gerçekten içi çok dolu. Sebzeli döner. Şöyle. Şu da büyük bir ayran. Şey sanmayın ha, sakın sebzeyle dolduruyorlar gibi düşünmeyin içinin doluluğunu. Güzel et de var içinde. Gerçekten ete de doyuyorsunuz yani. Başarılı ya. Gelin yiyin arkadaşlar. Bu arada tüm Almanya videoları izliyor herhalde. Çok kişiye denk geldim. Selam olsun hepinize. Her Berlin'e geldiğimde buradayım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bayağı da döner kalmış bugün ama bayağı döner var. Ya da yeni eklediler onu. Bu sebzeleri ekliyor abilerimiz. Nerede o kral? Kral, görüşürüz. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Kolay gelsin. İşin rast gitsin. Teşekkür ederim. Doğru hatırlıyormuşum. 12 euro 50 cent arkadaşlar. 12,5. Bilginiz olsun. Gelirseniz döner ayran 12,5. Adına şarkılar var bu mahallenin ya. Hatta Kirli Hakan yapmıştı. Küçük İstanbul. Hatırlıyorum. Dinlemiştim birkaç kere. Gerçekten herkes Türk desem burada inanılmaz. Tabii ki orada Almanları da dönere inanılmaz alıştırmışız. Gelip yiyorlar. Yani restoranlarda, dönercilerde Almanları da görebilirsiniz. Yani birçok restoranda mesela sıra olmaz Almanya'da gezerken arkadaşlar. Görürsünüz.
Ama dönerciler önü hep kalabalık, hep kalabalık, hep kalabalık olur yani. O meşhur Kreuzberg merkezi yazan yerde burası zaten. 200 metre buradan yürüyün, hasıra çıkacaksınız ileri doğru. Bu sağ tarafta simitçi var. Şurada simitçi var. Onun yanında işte telefoncu var, Ay Yıldız vesaire. Onun az daha şu tarafa geçeyim, orada çiğ köfteci var. Burada birçok şeyi bulma imkanınız var. Türk mutfağına dair birçok şey var. Hatta dur karşıya geçeyim şuradan. Şuradan karşıya geçelim. Güzel doydum. Çok güzel oldu. İyi ki döneri yedim ya. Üzülürdüm şimdi yemeseydim. Vallahi üzülebilirdim yani. Bakın çiğ köfteci de burada. Bunların hiçbir reklam değil, öneri arkadaşlar ha. Da bunlar ne bunlar? Nereden uçtu bunlar? Bir yerden uçmuş herhalde bu gazeteler. Ya çok evsiz var ya Almanya'da. Yani nasıl, onlar evsiz mi? Yani sokakta mı yaşıyorlar, başka yerde mi yaşıyorlar bilmiyorum ama yani çok fazla böyle alkol içen, tren garlarının etrafında yatan çok fazla var ya. Tren garlarının etrafında yatıyorlar genelde, hepsi birde. Şöyle göstereyim şu açıdan da size Kreuzberg merkezini. Buradan geçtiğinizde Türk restoranlarına karşılaşacaksınız arkadaşlar. Almanya'ya hani ilk giriş videosunda Duisburg'u gezmiştik ya. Şunu söylüyorduk. Almanya'nın en tehlikeli iki şehrinden biri diyorduk ya. Bir diğeri neresi biliyor musunuz? Burası. Berlin. Gerçekten çok farklı olaylar da yaşanabiliyor burada. Tabii ki her zaman olan şeyler değil bunlar ama ilk iki şehirlerinden birisi, hatta Berlin, Almanya'nın en tehlikeli şehri burasıymış, Berlin'miş. İkinciye Duisburg çıkıyor. Araştırdığınızda çıkacak zaten, göreceksiniz bunu. Ama benim 4. gelişim hiçbir zaman bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Hiçbir zaman olumsuz bir şey yaşamadım. Arkadaşlar fırtına başladı. Yağmur böyle ahmak ıslatan derler ya, böyle yandan rüzgarla beraber suratıma yağıyor. Videoyu bitirelim. Berlin videomuz bu kadardı. Aslında farklı bir video yapmak istiyordum size Kreuzberg'den ama ne yazık ki çok sakindi ve yarın yağmur görünüyor. Bayağı fırtınayla karışık bir yağmur var. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın, sizlere zahmet. Şöyle Berlin'in alelade bir tren istasyonundan hepinize görüşmek üzere diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bakın yağmur kameraya geldi hatta şu an. Ona bayağı yağıyorlar. Hadi hoşçakalın, görüşürüz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.